Herkese merhaba. Bugün bu görmüş olduğunuz çantadan yapacağız. Yazlık çok güzel bir çanta. Ben çok severek yaptım ve çok severek kullanıyorum. Bu çantayı yapabilmek için kitinizden öncelikle kağıt ip çıkıyor. Kendi seçtiğiniz renkte. Bir tane iğnemiz ve 2 parça halatımız çıkıyor. Şablonumuz, halkalarımız ve bir tane de kese çıkıyor eğer tercih ettiyseniz tabii ki. Öncelikle bu halkalara motif yaparak başlayacağız. Bu motifi yapmak için ipten ben kolumla böyle omzuma kadar kulaç ölçerek yapıyorum. 3,5 kulaç kadar kestim ipten. Ama öncelikle biraz daha fazla kesmenizi, 4 kulaç kadar kesmenizi öneririm. Daha sonrasında eğer fazla gelirse giderek azaltabilirsiniz bundan sonraki motiflerinizde. Kendinize bir ölçü belirleyip o ölçüde ipinizi keserek diğer motifleri de yapabilirsiniz. İpi kestikten sonra öncelikle halkanın üzerine bir düğüm atıyorum. Bu düğümün ucunu da tekrar sararak gizleyeceğim. Onu da tutuyorum. Ve Afrikan sepet kitlerini izlediyseniz ondaki gibi ipi de gizleyerek halkanın üzerine ipi sarmaya başlıyorum. O olabildiğince birbirine yapışık şekilde sarmaya çalışıyorum. Aralardan plastik halkanın görünmesini istemiyorum çünkü. Bu sarma işleminin hepsini yapmayacağım. Yarıyı birazcık geçene kadar yapacağım. Gördüğünüz gibi bakın yarıyı birazcık geçti. Alt tarafta daha fazla var, üst taraf daha az var. Bunu yerinden biraz diğer tarafa gelecek şekilde bir geçiriyorum oradan. Çarpılar yapacağım bu şekilde. Arkasından da geri getirip tekrar sarmaya başlıyorum. Bu çarpıları ipi komple sardıktan sonra yaparsanız güzel olmuyor. En güzel yöntem bu şekilde oluyor. Benim denediklerimin arasında en güzel sonucu bu verdi. Sonra tekrar bir 9-10 defa sarıyorum ama kağıt ipinizin kalınlığına göre bu değişecektir. Biraz göz kararı. İkinci çarpıyı yapıyorum. Sonra yine sarıyorum üzerine. Aynı miktarda sardıktan sonra üçüncü çarpıyı yapıyorum. Ve tekrar sarıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Ve bir tane de tek ekleyeceğim. Böyle tek eklememin nedeni daha sonraki motifi yaparken tek sıra olması gerekiyor. O yüzden 9'a bölmüş oluyorum halkayı böyle yaptığımda. Orayı da sardım bakın. Artık şimdi tam karşısına gelen yerden aradan geçireceğim ipimi. Böyle aradan geçirdim. Ve onu çektiğimde tam 9'a eşit olarak bölünmüş oluyor. Tekrar ortaya getiriyorum ipi. Burada ikili olmuş oluyor. Ve şimdi ipimi bu yaptığım çarpıların bir altından bir üstünden, bir altından bir üstünden geçirerek devam edeceğim. Bakın bir üstten, bir alttan. Bir üstten, bir alttan. Bu kadar aslında motifimizin yapılışı. Tek sayı olduğu için ilk sırada üstten yaptıklarımızı bir sonraki sıraya geldiğimizde alttan geçmiş oluyoruz. Böylece motifin her iki tarafı da aynı olmuş oluyor. İki tarafta da üstten alttan üstten alttan sepet örgüsünü görebilmiş oluyoruz. Eğer çift sayı olursa bu şekilde olmuyor maalesef. Mutlaka tek sayı gitmesi gerekiyor. Ben bu şekilde her iki taraftan da baktığımda 4 sıra saç örgüsünü görülene kadar yani toplamda 8 sıra yapıyorum ama baktığınızda 4 tane görüyorsunuz. 4'ü arkada 4'ü önde kalmış olduğu için 4 tane yapıyorum ama siz zevkinize göre bunu
biraz daha küçük veya biraz daha geniş de yapabilirsiniz. Ama ben size ipinizi 4 taneye yetecek kadar ve birazcık da fazlasını koyuyorum ne olur ne olmaz diye tabii ki. Bir de çok büyük olduğu zaman ortadaki motif yeterince boşluğu görünmüyor ve güzel görünmüyor bence. O yüzden dörtlü bence ideal. En son bitirirken de bu ucunda bir kısım kalması gerekiyor. Bunu birbirine bağlarken kullanacağım. Onu da kesmiyorum. Bu iplerin arasından geçirerek en dışa almaya çalışıyorum ipi. Gördüğünüz gibi burada nereden geldiği belli olmadan en ucu almış oldum. Şimdi bunlardan bir sürü yapmamız gerekiyor. Yani 44 tane toplamda yapacağız. Ama öncelikle 8 tanesini yapıyoruz. Bu 8 tanesi bizim tabanımızı oluşturacak. 4-4-2 sıra. Bunlardan 2 tanesini alıp birbirine bağlamakla başlıyoruz öncelikle. Ben bunları birbirine bağlarken üst üste koyarak bağlıyorum ki böyle birbirine eşit olarak bağlanmış olsun. O yüzden üst üste koyuyorum. Bir tanesinin ucuna iğne takıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir uç kalması gerekiyor. Siz de ipinizi ona göre ayarlayın. Kalınlığına göre, çünkü metresi değişebilir. O yüzden direkt metre vermiyorum. Kağıt ip çileden çileye bile kalınlığı değiştiği için. Onu siz kendiniz ilk motiften sonra ayarlarsınız. Bu 2 tane halkayı böyle tutup birbirine bağlamaya başlıyorum. Ben bu şekilde 6, 7, 8 ipim ne kadar uzun kalmışsa ama en az 4-5 defa dolayarak sağlamca bağlamaya çalışıyorum. Ama böyle olabildiğince çok sıkı sıkı da çekmiyorum. Çünkü birazdan içinden geçireceğiz ipi tekrar yaparken. Çok da sıkı sıkı olmasını istemiyorum. Şimdi ben ipimi kesmeyeceğim, yapıştırmayacağım. İpi orada düğüm atacağım gibi olacak biraz. Orada gizleyeceğim. Onun için bazılarının altından, bazılarının üstünden geçerek ipi orada doluyorum aslında sürekli. Alttan üstten geçiriyorum. Sıkışmasını sağlıyorum ipimin. Kestiğim zaman çıkmamasını, çözülmemesi için olabildiğince sağlam bir biçimde oraya ipimi sarıyorum. İpimin sağlamlığından emin olduktan sonra olabildiğince dibinden kesiyorum. Ve ilk birleşimim tamam oldu. Bu diğerindeki ipi de daha sonraki bağlamalarda kullanacağız. O yüzden kenarda duruyor. Şimdi üçüncüsünü aldım. Dediğim gibi dörtlü dörtlü 2 sıra yapacağım. Daha sonra da bu dörtlü 2 sırayı birbirine birleştireceğim. Yine ucunda bıraktığım ipe iğnemi geçirip bu ikisini birbirine bağlıyorum. Aynısı gibi hemen iki halkayı birbirine birleştiriyorum. Dördüncüsünü de birleştiriyorum aynı şekilde. Elimle bir düzeltiyorum. Zaten istediğiniz şekle giriyor elinizle düzelttikten sonra. Aynı şekilde bir tane daha dörtlü yapacağım. Ve ikinci dörtlüyü de yaptım. Bu iki sırayı birbirine birleştireceğim şimdi. Yine bir önceki gibi üst üste yapıştırarak bunları ben birleştirmeyi tercih ediyorum. Yine birinin ucundaki ipten yararlanıyorum. Bu ikisini birbirine bağlayacağım buradan. Bu aşamada halkaları ne kadar birbirine eşit bir biçimde tutarsanız o kadar düzgün ilerliyor. O yüzden ben böyle birbirine yapıştırarak dikiyorum. Biri aşağıda biri yukarıda gibi durmasın diye. Şimdi diğerlerini bağlarken bir tane ip koparıyorum. Onlarda artık bir uç kalmadığı için. Bu kopardığım ipe boyutu çok fark etmez. Çok uzun olup sürekli de kullanabilirsiniz. Kısa kısa da kesebilirsiniz. İki halkayı gene birleştiriyorum. Burada bir düğüm atıyorum.
Ve ipin ucunu da sararak, gizlemeye çalışarak tekrar aynı şekilde bir öncekini nasıl bağladıysam öyle bağlayacağım. Yalnız sadece ipi ucunu birazcık uzun bırakıp daha rahat gizlemeye çalışıyorum. İpin ucunu tuttum ve aynı şekilde sarmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi birleştiler. Diğerlerini de birleştirdiğimde tabanım tamamlanmış olacak. Diğerlerini de birleştirdim. Tabanım şu an tamamen hazır durumda. Halkaları birazcık çekiştirerek yerlerine oturmasını sağlıyorum. Şimdi çantanın yanlarını yapacağız. Çantanın yanları için 12 tane halkayı bu şekilde bir sıra halinde birleştirmeniz lazım. Gördüğünüz gibi 12 taneyi ben birleştirdim. Ve bunlardan 3 tane yapmamız gerekiyor. Yani toplamda 36 tane bu halkalardan gerekiyor. Bu üçünü de birbirine birleştireceğiz öncelikle. Tabana bağlamadan önce. Bu üçünü de yine birbirine birleştirirken daha önce yaptığım gibi üst üste bütün yüzleri üst üste gelecek şekilde tutuyorum ve birleştiriyorum. Bunları birleştirirken de böyle sırayla bir onu, bir onu, bir onu değil de bir arkadan, bir ortadan, bir diğer taraftan hani her yeri daha eşit olması için işte bu baştan birleştirdiysem bir de diğer baştan birleştiriyorum. Bir tane ortadan birleştiriyorum. Bir tane öteki taraftan birleştiriyorum. Değiştirerek gidiyorum ki böyle kaymasın, daha muntazam olsun diye. Bu ikisini birleştirdim. Açıyorum şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncüsünü birleştireceğim. Üçüncüsünü birleştirirken de yine diğerlerinin üstüne kapatıyorum. Ve bu şekilde birleştiriyorum. Motiflerimizin iki yüzü de aynı olduğu için bu motifi yapma sistemiyle bir ön bir arka olmuyor. Çok güzel oluyor motifler. O yüzden nereden birleştirdiğinizin çok önemi yok. Bir tane mesela atlamışım burada. Ben gördüm. Siz de görebildiniz bilmiyorum. Bağlamadığım motif kalmış. Daha sonra çantayı komple birleştirirken fark ettim, bağladım. Şimdi tabanla bu yanları birleştireceğim. Tabanı daha önce yaptığım gibi üstüne oturtuyorum. Ben kenarda 2 tane bıraktım. Bu şekilde bağladım ama herhangi bir yerden de bağlamaya başlayabilirsiniz. Yine bir parça ip koparıp o ipi bağlayıp onun üzerinden bağlamaya başladım. Bu tabanın 4 parçasını da bağlıyorum. Gördüğünüz gibi bakın 2 tane o taraftan bağladım. Bir en sondakini bağladım. Şimdi bir yanındakini bağlayacağım. Böyle aralardan atlayarak bir oradan bir oradan bağlamak daha da güzel sonuç veriyor bence. Şimdi biraz daha şekil almaya başladı çantamız. Şimdi bu iki kenarı birleştiriyorum. Bu aşamada silikonla falan da yapıştırabilirsiniz. Ama silikon hem yeterince sağlam olmuyor bence. Hem de silikon parçaları bir yerlerden bir şekilde yapışıyor ve görünüyor. O yüzden güzel olmuyor. Dikmek hem en sağlamı hem de en güzel görüneni. Ve diktiğiniz zaman biraz oynamasına da izin verdiğiniz için daha rahat şekil alıyor. Benim fikrim tabii bu. Ama isterseniz evde silikon tabancası varsa onunla da birleştirebilirsiniz. Bütün her tarafını diktim. Gördüğünüz gibi küçük bir kutu haline geldi. Şimdi bu bitmiş olan başka benim yapmış olduğum. Bunu rafya iple yapmıştım. Ama bence kağıt iple daha güzel oldu. Şimdi bu sap kısmını yapacağız.
Bu sap kısmını yapabilmek için iki parça halatımız var. Bunlardan birisi kısa, birisi de uzun. Kısa olan bu hemen çantanın üstündeki, uzun olan da sap halini yapacağımız halat. Bunun için öncelikle kenardan başlıyorum. Yani ben kısa bu ikili olan yerde birleştiriyorum ki sap kısmında elimde böyle bir birleştirme yeri falan olmasın. Bu iki tane halatı tutuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken kısa olan halatın altta kalması, çantaya yakın olan tarafta olması, uzun olan halatın diğer tarafta olması. Bu iki halatı yan yana tuttum. Kağıt ipimden böyle 3 metre, 2-3 metre uzunluğunda bir parça kopardım ve düğüm attım. Halatı hem saracağım hem de aynı zamanda çantaya bağlayacağım. Yine Afrikan sepetlerde biliyorsunuzdur. Bir önceki halkayı sardığımız gibi kağıt ipin düğümlediğim ucunu da gizleyerek ileri doğru sarıyorum. Birleştirme noktasının tam iki halatı diğer taraftan dönüp geldiğimde birleştireceğim yerin yine bu halkalara bağlama yerine denk gelmesini istiyorum birazcık. O yüzden ölçüyorum. Böyle bir 2-3 santim kadar kağıt iple sardıktan sonra ucunda da fark ettiyseniz halatın 2-3 santim yer bıraktım. Onu birleştireceğim bir sonrakinde. Şimdi bu birleştirme yerinden hemen çantaya bağlıyorum. Dediğim gibi burada dikkat edin. Kısa olan halat çantaya yakın olan taraf olsun. Uzun olan halat çünkü çantanın sapını oluşturacak bizim için. Bu bağlamaları olabildiğince sıkı yapıyorum. 8, 10, 15 artık ne kadar geçebiliyorsanız üstünden geçin mutlaka. Sonrasında artık tamam olduktan sonra sadece halatı sarmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi ben burada iğne takılıymış zaten ipe. O yüzden iğneyle yaptım. Ama iğne daha sonra göreceksiniz iğne takmadan devam ettim. Sadece kağıt ipi sararak ilerliyorum. Yine çantaya bağlayacağım noktaya gelene kadar. Bu kısımda tekrar ip ekleyeceğim. Onu da göstereceğim. Yine Afrikan sepetteki gibi ekliyorum. Bu kısa ucu tutuyorum. Yeni eklediğim ucu da ikisini de tutuyorum. Sanki ip hiç bitmemiş. Hep zaten oradaymışçasına. Nerede kaldıysam oradan sarmaya devam ediyorum. Bu şekilde bir düğüm falan da olmadığı için nerede kaldığınız da belli olmayacak. Nerede bağladığınız da belli olmayacak ve hızla yapabileceksiniz. Diğer halkaya bağlayacağım yere gelene kadar sarmaya devam ediyorum. Burada da olabildiğince birbirine yakın yapmaya çalışıyorum. Alttan halatın daha az görünmesini istediğim için. Şimdi çantaya bağlayacağım yere kadar geldim. Burası çantanın ön tarafının ilk halkası. Burada iki halatı da çok sıkı bağlayacağım. Burası çantanın sapının birleşme noktası olduğu için çok güçlü olması gerekiyor. O yüzden burada abartacağım yani bağlamayı. Şimdi buradan sonra artık sıkıca bağladıktan sonra ikiye ayıracağım. Halatlar tek tek gidecek bundan sonra. Önceden beri gelen ipi sap kısmına örmek için kullanıyorum. Yeni ipi diğer uca ekleyeceğim. Bu alttan gelen iple sap kısmını doluyorum. Birazcık doladıktan sonra onu orada bırakıyorum. Önce bu çantanın ağız kısmını yapacağım. Bunu daha kolay yapmak için şöyle halatın üstüne bir düğüm atıyorum. Onların hepsi zaten üzerini saracağım biraz sonra. Sonra bu çantanın ağız kısmına gelen halatı sarmaya başlıyorum. Bütün parça pinçik ipleri de ne varsa hepsini içine alarak, hepsini gizleyerek, temizleyerek, alttan da halatın görünmemesini sağlayarak sarıyorum.
Yine diğer halkaya bağlayacağım yere geldiğimde o halkaya bağlıyorum. Burada bir önceki kadar abartmıyorum. Yine sıkı bağlıyorum ama asıl böyle sapın birleşim noktası önemli olduğu için o kısımda daha dikkatli oluyorum. Öndeki bu üçüncü halkaya da yine tek başına bağlıyorum bu tek halatımı. Bir sonraki halkaya artık ikisini birlikte bağlayacağız. Bir sonraki halkanın yanına bağlayacağımız yere gelene kadar da sarıyorum. Şimdi bu kısmı bıraktım. Sap kısmını saracağım. Sap kısmında artık sizin elinize ne kadar rahat gelirse veya gözünüze ne kadar güzel gelirse o kadarlık sap yapana kadar saracağız. Ve elimle kontrol ederek istediğim yere ölçüye geldiğine bakarak kontrol ederek bağlıyorum. Ama siz burada biraz daha geniş yapabilirsiniz. Biraz daha fazlasını da yolluyorum ben halatın. Ama ben böyle ufak bir sapın daha güzel göründüğünü düşünerek ufak yaptım. İstediğim ölçüye geldikten sonra iki halatı yine beraber tutuyorum. Ve yine sap kısmından gelen kağıt iple bağlıyorum. Çünkü sap kısmının daha sağlam olmasını istiyorum. Onun böyle ayrılmasını istemiyorum. Sap kısmından devam edip gelen kağıt iple diğer bütün halatları, diğer ipleri ne varsa hepsini tutup izleyerek bağlıyorum o kısma. Yine burada da olabildiğince sıkı sıkı yapıyorum. Bundan sonra yine ikisini beraber götüreceğim karşı tarafa gelene kadar. Şimdi diğer yan yüze geldim. Burada da hemen bağlıyorum ipimle. Yine iki iple devam ediyorum. Ön tarafa geliyorum. Diğer tarafta yaptığımın aynısını yapacağım burada da. Ön tarafın ilkini de bağladım. Bir öncekinde yaptığım gibi yine oradan devam edip gelen kağıt iple sap kısmını sarıyorum. Diğer ipim de kısalıp bittiği için alt tarafa da yeni ip ekleyeceğim. Bir önceki seferde yaptığımın aynısı gibi oraya ip ekleyip devam edeceğim. Ve sapı da diğeriyle aynı ölçüye gelene kadar saracağım. Diğeriyle aynı ölçüye getirdim ama tekrar böyle bir kontrol ediyorum. İki ucu da tutuyorum ve ölçüyorum aynı yerde mi diye. Ben kameraya göstermek istediğim için böyle birazcık zorlanıyorum ama siz daha rahat yaparsınız, kucağınızda çok daha rahat ölçülüyor. İkisi de eşit oluyor kulpların. Eşitliği önemli. Onu kontrol ettikten sonra yine iki halatı da elimde sıkıca tutarak sarıyorum. Yine saptan gelen kağıt iple sarıyorum. Bağlıyorum alt tarafa. Diğer kağıt ipimi de mutlaka içine alıyorum. Hiçbir kağıt ipi, hiçbir şeyi boşta bırakmıyoruz. Her şeyi ne varsa hep izleyerek, hepsini toparlayarak devam ediyoruz. İkisini bağladıktan sonra yine diğer bağlama yerine gelene kadar ikisini beraber götürüyorum. Gerektiği zaman ip ekliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi ilk başlangıç noktasıyla bu kısmı birleştireceğiz. Buraya geldik. Birleştirme kısmını nasıl yapacağız şimdi? Bunun için
Öncelikle ipleri birazcık kesmemiz gerekiyor. İpleri ben böyle çapraz, böyle diagonal şekilde kesiyorum ki diğer taraftakileri de keseceğim. Böylelikle iki halat birbirine tutunacak yeri olsun. Ağız ağza birleşmesinler. Böyle birbirlerine geçmeli bir biçimde birleşsinler. O yüzden bir tarafı ilk başlangıç kısmını kestim ve ona uygun şekilde oradan nasıl kestiysem diğeri halatı da ona uyacak şekilde kesmeye çalışıyorum. Ve birbirine tam sıfır olacak şekilde kesmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı halatım var. Daha sap kısmını uzun istemiş olsanız yapabilirdiniz daha fazlasını. Ve şimdi bu ikisini olabildiğince sıkı bir biçimde hem bağlayacağım halkaya şimdi. Sonrasında da diğer uca kadar bir kağıt iple sararak birleştireceğim. Bütün her şeyi sıkı sıkı tutarak, hiçbir şeyi dışarıda bırakmayarak birleştirmeye çalışıyorum. İpim bitti. Hem ip ekledim hem birazcık onu gizlemek için hem de o kısım birazcık böyle ince kaldığı için hem de ipi gizleyebilmek için tersi yönde, diğer yönde hem daha sağlam olsun diye birleştirdikten sonra ikisini tekrar diğer tarafa doğru gidiyorum. Bakın normalde sola doğru ilerliyordum. Şimdi tekrar sağa doğru ilerliyorum. Hem bu ipleri gizlemiş oldum hem de gizlemek için bu bağlama noktasına gelmiş oldum. Motifleri birleştirdiğimiz gibi yine birinin altından birinin üstünden geçerek ipi hem orada sıkıştırmaya çalışıyorum. Hem de sonrasında kestiğimde gizleyeceğim orada ipi. İç kısımda olduğu için birazcık görmesi zor oluyor ama motiflerde yaptığımdan çok farklı bir şey yapmıyorum. Yalnızca burada çok sıyırmak istemediğim için çok fazla alttan üstten geçmemem gerektiğini düşündüm. O yüzden böyle iplerden bir iki tanesinden aynı anda tek bir tane ipten geçirmedim ki daha sağlam dursun diye. Birkaç ipten geçirip burada düğüm yapıyorum. O oluşan halkadan, altta oluşan halkadan tekrar iğnemi geçirerek düğüm yapıyorum. Bunu sıkıştırıyorum. Ve ipimi diktiğim bu doladıklarımın içlerinden geçirerek gizlemeye çalışıyorum. İğnemin ucunu çıkardım. Oradan çekiyorum. Ve ucundan kesiyorum. Ve çantamız hazır. İsterseniz bu haliyle de kullanabilirsiniz. Böyle de çok güzel. Ama eğer tercih etmişseniz, benim kendi diktiğim içine keselerden almışsanız o keselerle veya kendiniz de yapabilirsiniz tabii. Kullanabilirsiniz. En son birleştirdiğim yeri elimle düzeltiyorum. Ve diğer taraftan hiçbir farkı olmuyor. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir yazlık çantamız oldu. Bu keselerin kullanımı hem çok rahat hem de bence daha da güzel gösteriyor. Beyaz olduğu için hangi renk olursa olsun. Bunların içine artık ne eşyanız varsa hepsini koyup ağzında büzüp düşmesini engelleyebilirsiniz. Bir de çanta değiştirirken de çok rahat oluyor. Bu keseyi alıp komple diğer çantaya koyabiliyorsunuz. Umarım size zevk almışsınızdır. Siparişiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.